Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Sizlerle şık keselerimizi süslemeye, motiflemeye devam ediyoruz. Bir önceki videomda yapmış olduğumuz motifleri hemen şuraya ekliyor olacağım. Geyik ve çam çalışmıştık. Ondan önceki videoda da keselerin nasıl yapıldığını detaylı olarak anlattım. Bugünkü videoda da şöyle sevimli bir Noel Baba detayı çalışacağız. Hangi teknikle başladığımı, parçaların örümünü, birleştirilmesini, tüm detaylarını anlatıyor olacağım. Bu şekilde de bir kar tanesi çalışacağız. Ne kadar şık, ne kadar pratik olduğunu adım adım anlatarak gösteriyor olacağım size. Bu motifleri keseler için kullanabileceğiniz gibi farklı süslemelerle de tercih edebilirsiniz. Çok az iplerle örebileceğiniz motifleri videoda detaylı anlatımıyla bulacaksınız. Hangi malzemeleri kullandım hemen o kısaca onu da söyleyeyim size. Malzemelere geçmeden önce de kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. İsterseniz üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabiliyorsunuz. İnce kalınlıkta ipler kullandım hepsi için. Kenar süslemesi için şöyle simli bir ipim var. Şöyle de göstermiş olayım. Şu şekilde farklı ipler de tercih edebilirsiniz tabii ki. Ve Noel Baba motifinde kullanacağımız 5 milim göze ihtiyacımız var. Daha küçük de kullanabilirsiniz arzu ederseniz. İsterseniz bir önceki çam motifinde kullandığımız düğüm tekniğiyle de siyah iple de düğümle gözlerde yapabilirsiniz. Bu da size bir fikir olacaktır. Malzemeleriniz ve sizler hazırsanız hadi gelin örmeye başlayalım. Evet, önce kar tanesi yapımı ile başlayalım. Şöyle parmağımdan doluyorum. Sihirli halka içerisinde çalışacağım. İpimi kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İpimin başına alıyorum. Halkanın içerisinden tığımın kancasıyla ilmek alıp örmeye başlıyorum. 1 de çektim, 2 de çektim, 3 de çektim. Bir tane trabzan yaptım. Üçlü trabzan. Şöyle bir boşluk oldu. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Aynı halkanın içerisinden tığımla bir ilmek çekip 1 de çekiyorum. 2 de çekiyorum. 3 de çekiyorum. Ve üçlü trabzanla bir kutucuk daha yapıyorum. 1, 2 zincir. Bir tane üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Bir üçlü trabzan. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4 tane kutumuz oldu. Bir tane daha yapalım. Şimdi 5. kutuyu yaptık. Şimdi ipimi şöyle halka yerinden bir sıkıştırıyorum. Kısa ucunu çekip kapatıyorum. Bakın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 6 olacak. 2 zincir çekiyorum. Ve şu ilk yaptığımız halkadan birleştiriyorum. Bakın şöyle bir yuvarlak elde etmiş olduk. Ve küçük kutucuklar yapmış olduk. Şimdi şu ipimi şöyle aralardan yukarıya çekeceğim. Daha sonra da isterseniz iğneyle sabitleyebilirsiniz bu ipimizi. Şöyle yukarıya alıyorum. Şimdi örmeye devam edeceğim. Şöyle sıkıştırdım. İpimi kilitledim. Hatta şu kilitlemeden önce kutucuğun içerisine kaydıralım. Bakın şurada şöyle tekrar yapacağım. Buradan aldım. Şu ipimi de aradan aldım. Aldığım tığımdakinden geçirdim. Araya yürütüyorum. Şimdi kutunun içinden şöyle tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. Kutunun ortasına gelmiş oldum. 1, 2, 3 zincir çektim, yükseldim. Şimdi aynı yere batarak çalışacağız. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle çektiğimiz zinciri de sayalım. 1, 2, 3. Araya 1, 2, 3. Araya 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Diğer kutunun ortasına geçiyorum. Oraya da üçlü trabzanlar yapıyorum. Bir tane yaptım. İkincisini yaptım. Ve üçüncüsünü yaptım. Bakın. 3 tane burada, 3 tane burada olmuş oldu. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer kutunun ortasına atlıyorum. 1, 2, 3 tane de üçlü trabzan buraya çalışıyorum. Şu ipimi de içeride yürütüyorum. Toparlıyorum, çekiştirip biraz. 1, 2, 3. Şimdi bütün kutucukların ortasına biz 3 tane üçlü trabzan çalışıyoruz. Aralara da 3'er tane zincir çekiyoruz ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen yapalım.
Birinci, ikinci ve üçüncü üçlü trabzan. 6 tane kutu vardı. 1, 2, 3, 4, 5 tane doldurduk. Şimdi sonuncusunu da dolduruyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü. Şimdi 3 zincirimle kapatacağım. İlkinin tepesinden şöyle hemen alıyorum. İlmek kaydırmayla kapatıyorum. Bakın nasıl devam edeceğiz onu anlatacağım size. Bu ipimin ucunu da artık kesebilirim. Şimdi ilmek kaydırmayla trabzanların tepesinden örgümü ilerletiyorum. İlk kutucuğumun içerisine geldim. Burada tığımın başına alıyorum. Kutunun içerisinden ilmek alıp üçünü bir çekeceğim. Tekli trabzan yapıyorum. Tığımın başına alıyorum. İkili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. İkili trabzan. 2 defa da çektim. Tığımın başına alıyorum. Tekli trabzan. Üçünü bir çektim. Bu şekilde çalışacağız. Şimdi yine trabzanların tepesinden ilmek kaydırma, 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum ve geldim. Tığımın başına alıyorum. İlmek çıkartıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. İkisini bir örüyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına alıyorum. İkisini bir. Tığımın başına alıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Şimdi trabzanların tepesinden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bütün boşluklarda aynı işlemi şimdi tekrar edeceğiz. Daha sonrasında nasıl devam edeceğimizi anlatıyor olacağım. Şimdi döndüm geldim. Zaten burayı ilmek kaydırmayla biz devam ettirmiştik. Şöyle herhangi bir yerden alıp tığımdakinden geçiriyorum ve beyaz ipiyle renkli ipimi kesiyorum. Artık kullanmayacağım. Örgümüzü tamamlamış olduk. Şöyle yandakinden tığımdan çıkarttığım kısa ucu alıyorum, geçiriyorum. Arkaya dönüyorum. Geldiğim ilmeğin içinden şöyle alıyorum ve sabitleme yapıyorum. Pürüzsüz bir birleştirme ile tamamlamış oluyorum. Arkada herhangi bir ilmekten şuradan şöyle alıyorum ben ve kilitliyorum. Bunu da iğne yardımıyla örgünün içerisine çekeceğim. Bu şekilde yıldız gibi bir kar tanesi elde etmiş olduk. Şimdi simli ipimle etrafında hangi işlemi yaptığımı göstereceğim size. Evet, şimdi simli ipimi herhangi bir yerden sabitliyorum. Şöyle alıyorum. Sabitleme işlemi yapıyorum. Kısa ucu içeride yürüteceğim. Şimdi bir tane zincir çektim. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Bir yandakine geçtim. Şimdi buradaki yaptığımız ikili trabzan vardı. Onun tepesinden. Üçünü bir çekerek yaptığımız tekli trabzan vardı. Onun tepesinden bir tane. Şimdi ilmek kaydırma yaptıklarımıza birer tane sık iğne. Bu şekilde hepsine birer sık iğne çalışarak tüm etrafını döneceğiz. Bu boşluklara geldiğinizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doldurabiliriz. Tabi ipinizin kalınlığına göre de değişir. Şimdi 3 tane yaptım. Dönüp geldiğimde de 3 tane daha yapacağım ben buradaki boşluğa. Şuradaki boşluklara 6 sık iğne dolduracağım. Diğerlerinde her birinin tepesine bir tane sık iğne yaparak bütün etrafını döneceğim. Ve sonrasında nasıl durduğunu gösteriyor olacağım size. Evet, şimdi ipi kestim ve sakladım. Yıldız şeklinde kar tanesi elde etmiş olduk. Bakın 6 tane kutucukla başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane V şeklinde çalışarak sonlandırmış olduk. Çok şık,
ve çok kolay örebileceğiniz bir motifle süsleme yapabilirsiniz. Hadi şimdi Noel Baba motifiyle devam edelim. Şimdi sütlü kahve tonlarında bir renk ip kullanıyorum. İpin ucunu parmağımdan doluyorum. Yine halka yaparak devam edeceğiz. Şöyle ipimi alıyorum, kilitliyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına alıyorum. Şimdi üçlü trabzanlarla doldurarak devam edeceğiz. Birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Üçlü trabzanlar. Üçüncü. Bakın halkanın içerisine dolduruyorum. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. 7. Biraz sıkıştırabilirim. 8. 9 ve 10 tane çalışıyoruz. 10'uncu da yaparken sonu kapatmıyorum. Bir tane ördüm. İkisini bir ördüm. İkisini bir kapatmıyorum. Şimdi renk değiştireceğiz. Beyaz renkli ipimi alıyorum. Ve tığımın içinden geçiriyorum. Şu iki ilmeği beyaz renkli ipimle kapatıyorum. Kahverengi ipimi sıkıştırıyorum. Şöyle iplerimin ucunu alıyorum. Şimdi tığımın başına alıyorum. Halkanın içerisinden geçiriyorum yine. Üçlü trabzanlar yapmaya devam edeceğiz. Bakın gördünüz mü? Renk değiştirdik ve devam ediyoruz şimdi. Bir tane yaptım. İkinci, üçüncü. Bakın aynı şekilde halkanın içinden geçiriyorum. Bu bütün ipler içeride kalıyor. Ve üçlü trabzanlar yapıyorum. Kaç tane yapacağız? 10 tane kahverengiden yaptık. 14 tane beyazdan yapacağız. Şimdi ben 14'ü tamamlıyorum. ...13 ve 14. Şimdi bakın böyle geniş bir alan kalacak ortada. Şimdi şu kahverengi ipimi bir çekip sıkıştırıyorum. Sıkıştırabildiğim kadar. Şöyle beyaz ipimi de alayım. Şuraya düzeltiyorum. Çekince içeriye biraz geldi. Evet. Şimdi arkadaki ipler kalacak. Şimdi kahverengi ipimizi keselim. Onu kullanmayacağız artık. İşimiz bitti onunla. Uçları da sabitleyip içeride saklayacağım. Beyaz renkli ipimizle biz örmeye devam edeceğiz. Şimdi kahverengi kısmın üzerinden nasıl devam edeceğiz? İlk yaptığımız ilmekten şöyle alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum ve birleştirmiş oluyorum. Ve bunu bu bölüm boyunca devam ettireceğiz. Şöyle yapalım hatta. İlki arka ilmeğinden, ikisini bir değil, bana bakan tarafı kalacak. Arka ilmeğinden alıp tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırmayı arka ilmeklerden alarak yapacağız. Çok sıkmayın çünkü her birine bir tane batacağız ve burayı tamamen aynı şekilde döneceğiz. Çok sık yaparsak toparlanır. O yüzden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Bakın, alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Kahverengi bir çizgi olarak kalmış oluyor. Ve tamamlıyorum. Şimdi beyaza geldik. Şurada ilk ipim çekince sıkıştı. İlkine alıyorum. Şöyle tığımın kancasıyla giriyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Tığın başına doluyorum. Bir sonrakine iki seferde ikili trabzan yaptım. Aynı yere tığımın başına dolayıp aynı yere bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın ne yaptık? İlkine bir tane sık iğne yaptık. Burayı birleştirmiş olduk. Bir sonrakine iki tane ikili trabzan ve bir tane sık iğne yaptık. Bir sonrakine atlıyorum şimdi bakın. Bir tane sık iğne. Tığın başına alıyorum. Yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane ikili trabzan. Şimdi aynı yere bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde olacak.
Şimdi bir sonrakine bir sık iğne. Diğerine tığımın başına dolayıp 2 tane ikili trabzan. 1, 2, aynı yere bir tane de sık iğne. Bir yanındakine de sık iğne. Buradaki ayrıma dikkat edelim lütfen. Şimdi tamamladık bölümü. Yenisini yapıyorum, bakın tekrar anlatarak. Şimdi tığımın başına alıyorum. Bir sonraki ilmeğimin içerisine 2 tane ikili trabzan çalıştım. Aynı yere bir tane de sık iğne çalıştım. Bir yanındakine de bir sık iğne çalıştım. Şu bölümü tamamlamış oldum. Hepsini bir bölüm olarak kabul edelim. Birer parça kabul edelim. Bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine. Hemen aynı yere bir ikili trabzan daha. Ve aynı yere bir tane sık iğne. Bir yanındakine de sık iğne yapıp bitiriyorum. Bir tane daha yapıyorum. Tığımın başına doladım. 1, 2 tane ikili trabzan. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Bir yanındakine de sık iğne. Şimdi ikili trabzanlarımızı çalışalım. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Şu bir yanındakine de bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Şurayı şöyle düzeltelim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi beyaz ipimizi de burada kesiyoruz. Beyaz ipimizle de şimdilik işimiz bitti. Diğer parçaları örerken kullanacağız tabi. Şöyle ipimin ucunu alıyorum, arkaya çekiyorum. Şimdi iğne yardımıyla sabitleyelim. Ucunu keselim. Şu yürütmüş olduğumuz beyaz ipi de kesiyorum. Bu uçları da saklıyorum. Kırmızı iple devam edelim. Evet, şimdi kırmızı renkli ipimle devam ediyorum. Örgünün düz yüzünü alıyorum. Hemen ilk ilmek kaydırmadan ipimi alıyorum ve sabitliyorum. Şöyle düğüm de yapabiliriz. Şimdi ilk yerden alıyorum ve ilmek çıkarıyorum. Bir yanındakinden alıyorum. Bakın alttaki kahverengi ipin üzerinden yaparken de aldık, tığımızdan geçirdik. Arka ilmekleri kullandık. Şimdi aynısını beyaz ipin üzerinde de yapacağız. Alıp tığımdan geçiriyorum ama yine arka ilmeklerini kullanıyorum. Bakın. Burada biz ne yapmış olduk? Bir tane kahverengi sıra, bir tane beyaz sıra. Şimdi kırmızıya geçiyorum. Alıyorum tığımdakinden geçiriyorum. Alıyorum tığımdakinden geçiriyorum. Başa kadar yapıyorum. Kaç tane ilmeğim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğim var. Birer tanesini başta kullandım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu arada buradaki ilmeklerin sayısı önemli değil. Belki sizde 10 tane kalmış olabilir, 9 tane kalmış olabilir. Hiç problem değil. Sadece yapacağımız işlem ilmeklerin arka ilmeklerinden alarak, ilmek kaydırma yaparak ilerlemiş olmanız. Zincirimi çektim, geri döndüm. Bu sefer ilmeklerin bana bakan tarafını kullanacağım. Bakın zorlanıyorsanız şöyle arkadan öne orada bir kendinize yer açın ve alın. Bir tane sık iğne çalışın. Bakın. Bize bakan tarafından alıyoruz. Bir tane sık iğne çalışıyoruz. Alıyoruz, bir tane sık iğne çalışıyoruz. Şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane çalıştım. 5.'yi çalışıyorum. 6, 7 ve 8. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sıradan sonra azaltarak devam edeceğiz. Şimdi hemen ilk boşluktan sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Artık her iki tarafını da alıyorum ilmeklerin. Bakın. 4, 5 ve 6. Buradaki 2 ilmeğimi bıraktım. Bir zincir çektim, geri döndüm. İlk sık iğneden çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sık iğne
Bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk ilmekten 1, 2, 3, 4 çalışıyorum bu kez. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk ilmekten 1, 2, 3, 4 sık iğne çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk ilmekten 1, 2. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1, 2. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1. Bu şekilde döne döne bir merdiven gibi yapmış olduk. Şimdi şöyle bakın, bu şekildeki merdiveni nasıl kullanıyoruz? Şöyle hafif kıvırıyorum. Bakın bunu böyle çeviriyorum. Gördünüz mü? Şu şekilde. Böyle kullanacağız. Yani tamamen şöyle üstüne almayın. Şuradaki beyaz saç olarak görünsün. Bu şekilde. Şimdi ucuna bir parça çalışacağız. Bıyıkları, burun detaylarını çalışacağız. O yüzden kırmızı renkli ipimi kesiyorum ve alıyorum. Şimdi ipimin ucunu sabitleyeceğim. Diğer parçaları örmeye devam edelim. Zincir çekerek yapıyoruz. Bıyık parçalarını öreceğiz. Zincirimi şöyle bir kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum, hemen ilk zincirden alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, bir ilmek kaydırma yapıyorum. Yanındakine bir tane sık iğne, tığımın başına doluyorum, ikili trabzan yapıyorum bir tane. Hemen yanındakine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine de alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum ilmek kaydırmayla, şöyle bir zincir ve bitiriyorum. Yapacağımız işlem bu kadar. İpimi kısa kesiyorum. Ben parçaları yapıştırarak kullanacağım. Dikiş yapacaksanız uzun kesebilirsiniz. Bakın şu şekilde bir parça elde edeceğiz. Şöyle bir parça elde edeceğiz. Bu şekilde kullanacağım tabii. Şimdi bundan bir tane daha yapalım. Şapka ucu için pompon ve burunla devam edelim. Evet, şimdi pompon için hemen bir halka oluşturuyorum. Sihirli halka yapacağım. Bir tane kilitledim. Sihirli halkamın içerisine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halkamı çekiyorum, kapatıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. İlk ucundan birleştireceğim. Şöyle alıyorum. Tığımdakinden geçiriyorum. Ve kesiyorum. Bu parça için de aynı. Şöyle alacağım. Eğer dikiş yapacaksanız uzun kesin. Benim gibi yapıştıracaksanız kısa kesebilirsiniz. Pürüzsüz bir kapama yapıyorum. Şöyle alıp geçiriyorum. Şöyle ucunu biraz kıvırıyorum. Ortadaki halka yaptığım ipi çekerek sıkıştırıyorum. Bakın şöyle biraz yuvarlıyorum. Evet. Şöyle minik bir örgü parça ihtiyacımız var. Tamam. Şimdi bu iplerin ucunu tamamen kısa keseceğim. İçerisine ben sıcak silikon sıkacağım çünkü. Bu parçayı da bu şekilde düğme gibi tamamladık. Burun yapalım. Kırmızı renkli ipimle halka yapıyorum. Ve yine sık iğnelerle dolduracağım içerisine. Alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane sık iğne yaptım. Çekiyorum, kapatıyorum halkamı. İpimi kesiyorum. Şöyle çekiyorum. İlk sık iğnenin içinden yapacağız. İpimi arkaya alıyorum. Geliyorum. Tekrar bir öncekinden içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde çok güzel bir yuvarlak elde etmiş olduk. İplerin ucunu kısa kesiyorum. Hatta kesmeyelim şimdilik.
Bunu çünkü kafanın ortasından geçireceğim arkaya doğru. Şimdi parçaları birleştirelim. Parçaların tamamı elimizde. Bakın şimdi bu uzun parçaları bıyık olarak kullanacağız. Şöyle zincir kısmı yukarıda kalacak. Şöyle tığımın yardımıyla arkaya çekeyim. Ortadan arkaya çekiyorum. Şöyle kahverengi ve beyaz ipin birleşim yerine diğerini de çekiyorum. Bir tanesinin ters yüzü, bir tanesinin düz yüzü oluyor örgülerin. Sorun değil. Şöyle çekiyorum. Bakın ikisini de böyle kullanacağım. Ve kırmızı parçayı da ortaya alacağım. Benim kolay tutmamı sağlayacak. Şu şekilde yerleştiriyorum. Bunları tamamen yapıştırmayacağım. Biraz hareketli olacak. Gözleri birini kontrol edelim. Şimdi sık iğnelerin tam dibinden gözleri gönderiyorum. İplerin arasından şöyle. Bakın. Sık iğnenin yine dibinden şöyle aradan arkaya doğru gönderiyorum. Bakınız. Şöyle bakalım hatta ne kadar birer tane kahverengi trabzanımız kenarlarda kalıyor. Şöyle yapıştıracağız. Şu beyazı biraz daha çekelim. Evet. Ve ucuna da şu pomponumuzu yapıştıracağız. Öncelikle gözleri mühürlüyorum. Şöyle yerleştiğinden emin oluyorum. Ve yakarak birleştiriyorum. Bu işlemi yaparken maske kullanabilirsiniz. Örgünüzde yakmamaya dikkat edin. Diğerine de aynı işlemi uyguluyorum. Zaten hemen eriyor ve soğuyor. Şimdi diğer parçaları birleştirelim. Şimdi makinemi hazırladım. Öncelikle şu parçada şöyle serbest bırakıyorum. Bu parçamı birleştireceğim. Şöyle kahverengi ve beyaz ipimin birleşim yerine zincir üste gelecek şekilde koyuyorum bakın. Hatta bunları çıkarayım daha rahat görünsün. İplerimin ucu arkada. Onlardan yardım alarak birleştireceğim. Burayı tutuyorum. Bakın birleşim yerinde tutuyorum. Arkadan geliyorum. Şu iplerimi yerleştiriyorum. Bakın çekiyorum biraz. Şöyle birleşim yeri ortada oluyor, halkanın ortasında. Buraya birazcık silikon sıkıyorum. İplerimi burada sabitliyorum. Çeviriyorum parçayı. Şöyle tutuyordum, bıraktım. Şu birleşim noktasından başa kadar birleştirmeyeceğim. Çok az silikon sıkıyorum ve katlıyorum. Bakın buradaki ucu serbest kalıyor. Bu kadar yapıştırma yeterli kalıyor bize. Yeterli geliyor bize. Bakın şöyle hafif de göze değmiş oluyor. Buradaki fazlalık ipimi şöyle alabilirim. Ve diğer parçaya da aynı işlemi yapacağız şimdi. Zincir kısmını yukarıda bırakıyorum. Örgünün tersini düzünü burada kontrol etmiyoruz. Zincir kısmını yukarıya alıyoruz. İplerimin ucunu arkaya aldım. Birleşim yerinden getirdim. Önde parçayı tuttum. Bakıyorum. Tamam. Şimdi yine birleşim yerinden yapıştırıcımı kullanıyorum. Ucunu sabitliyorum. Çeviriyorum. Kontrol ediyorum. Ve şimdi aynı işlemi burada da yapalım. Şöyle katlıyorum.
Yapıştırıyorum. Ucu serbest. Şuradaki fazlalıkları alıyorum. Şimdi burun kısmını yapıştıralım. İplerimin ucunu arkaya gönderiyorum. Burada burnunu yapıştırırken de şöyle kontrol ediyorum. Bakın. Şöyle yapalım. Bıyık kısımlarının sağına ve soluna şöyle birazcık. Evet. Şimdi yapıştırabiliriz. Şöyle. İki gözün arasında yapıştırıyorum. Bakın buralar serbest. Şimdi arkasını döndürüyorum. İplerimin ucunu kesiyorum. Şuraya biraz daha sıkıyorum. Ve bu iplerin ucunu içeriye alıyorum. Evet, çok sevimli bir hal aldı. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın arkası da bu şekilde. Yine tek parça olarak kullanacaksanız eğer arkasını kapatabilirsiniz. Keçe ile kapatabilirsiniz. Diğer motiflerde de kullanım alanı ile ilgili bilgi vermiştim. İzleyebilirsiniz. Videomu izlediğinizde göreceksiniz. Şimdi bunu kıvırıp bu tarafa takacağız. Şu örgü uçları içeriye çekmiştim. Çıkan yerleri keselim. Şimdi minik parçayı da ucuna yapıştıracağım. Kıvırıp hazırladıktan sonra nereye denk gelecekse bir miktar alıyorum. Bu parçamın da tam ortasından şöyle hem iplerimin ucunu birleştirmiş oluyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Bakınız şöyle içine çevirmiş olduk. Yine buradan şundan çok küçük bir dokundurabiliriz. Açılmaması için. Yeterli. Şimdi kıvırıyorum. Şeklini veriyorum. Bakın şöyle. Sadece tutundurmak istiyorum. Bu şekilde motifi tamamladık. Şimdi keseler üzerinde görelim. Evet, şimdi bu şekilde rengarenk keselerle motiflerimiz buluşmuş oldu. Bakın bu şekilde isterseniz keselerin üzerine sabitleyerek kullanabilirsiniz. Bir yıldızımızı da ben bu renkteki keseme çok yakıştırdım açıkçası. Sizler de fikirlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Keyifli okuyorum ve geri dönüş yapıyorum. Motiflerimizi keselerimizle buluşturarak da bu projemizi tamamlamış olduk. Hepimizin ellerine sağlık. Henüz kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki yeni projelerimden anında haberdar olabilin. Öyleyse bir sonraki projemde görüşmek üzere. Hoşça kalın.